Lowbatch 90 herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Kült filmler serimize Blade Runner'la devam ediyoruz. Blade Runner'ı Türkçe'ye bıçak sırtı olarak çevirmişler ki bence filmi daha iyi ifade eden bir isim diyebilirim. Evet, yani o zamanlar öyleydi. Şimdi çok uğraşmıyorlar. İngilizce ismiyle bırakıyorlar ya da doğrudan birebir çeviri yapıyorlar. O zaman anlamı yakalamak için, filmin anlatmak istediği şeyi daha iyi anlatabilmek için isimler Türkçeleştiriliyordu. Yani aslında yeniden bir isim konuyordu filme. Burada da öyle olmuş. Bence evet, dediğin gibi gayet iyi bir tercih. Ya yerelleştirme demişken tabii bazı firmaların ChatGPT'ye metni kopyalayıp şunu bir Türkçe çevirsene deyip koyduğu gibi değil tabii ki. Evet, yani Bugün. o artık oralara bile düştü o iş. Aynen. Bu arada şöyle bir uyarı yapacağım tekrar. İlk bölümde de yapmıştım, bunu yapacağım. Spoiler uyarısı falan vermiyoruz. Burada 1000 yıllık filmleri konuşuyoruz. Artık çoğu insanın izlediğini varsayarak kendi tecrübemizle yorum yaptığımız bir kısım olacak bu. O yüzden bam güm herhalde her yerden bir spoiler fışkırabilir bu bölümümüzde. Bence istersen senden önce bir filmin künyesini alalım. Sonra da kişisel düşüncelerimizle filmi yorumlayalım. Ridley Scott filmi ilk önce. Ridley Scott bundan önce Alien'ı çekmişti 79'da. 82'de bu filmi çekiyor. Bu arada filmin ortasında sana da izlerken de dedim. Bu sahne çok alien bir sahne. Evet, yani biraz alien bir sahne. Bir bilim kurguyla daha devam ediyor. Ama bu film gişede batacak. Fena batacak hem de. Fena batacak. 3 yıl sonra Legend'ı çekecek. Legend da çok bilinen bir film değildir Tom Cruise'un. İşte karanlık Lord'a karşı verdiği bir fantastik hikaye. Benim Saber hiçbir bir fikrim savaş. yok. O filmi bir ara izleyelim. İzleyelim. 85'te de onu çekecek. Yani ikisinin arasında bu. Harrison Ford var bir kere. Başroldeki Rick Deckard rolünde. Baş kötüyü Rutger Hauer oynuyor. Roy Batty'yi. Başrol kadın diyebileceğimiz oyuncu Sean Young. Rachel karakterini oynuyor. Böyle Bu arada inanılmaz Katy Perry'e benzemiyor mu ya? evet, yani bunu da izlerken bir anda gördük, dedik Aynen. yani Katy Perry'e mi benziyor falan Aha. diye. Ben onu söylediğimiz anda Google'a yazdım. Orada şey çıktı. Yani ikisi arasındaki tek bulabildiğim şey dedi AI. Katy Perry devam filmi çekileceği söylentileri çıktığında Rachel karakterinin replikasını yeni filmde oynamak istemiş. Yani öyle benziyor. Ya zaten bazı görselleri falan özellikle sanki Blade Runner'daki saç modelini falan bilerek yapmış gibi bir halleri vardı. İlginç komplo teoristi arkadaşları böyle meraklandıracak bir bağ. Instagram'ın gece yarısı kulübü. Gece yarısı kulübündeki komplo teorileri. Aslında hiçbiri ölmedi falan. Aynen. Oraları geçelim. Sonra enteresan karakterler var. Mesela Edward James Olmos var. Gaff karakterini oynuyor. Çok da önemli bir rolü yok aslında. Yani Decker'ı alıyor, oradan oraya götürüyor falan. Yani gel diyor, Origami götürüyoruz. falan da bırakıyor. Değişik bir karakter. Bir tane önemli repliği var. O da sonda söyleyecek. O mesela nereden tanıyoruz? Battlestar Galactica'dan Admiral Adama oynayan oyuncunun gençliğini görüyoruz. Daryl Hannah var. Daha sonradan tam bir femme fatale olacak. Burada da zaten ilk örneklerini veriyor. Joe Turkel var. 2 tane çılgın bilim adamı var. Ondan daha kıdemli olan, yaşlı olan bilim adamını oynuyor. Onu bir önceki filmden hatırlıyoruz. Aynen. Bu serimizin ilk filminde idama giden 3 askerden biriydi. Bu filmde de çılgın bilim adamını oynuyor aslında. Böyle enteresan, güzel bir kadro kurmuşlar. Yetenekli oyunculardan. Yönetmen de iyi. Sonucu şimdi konuşalım. Ya sonucu biraz hüsran ama tabii daha sonra zamanla hipsterların falan herhalde radarına giriyor bilmem ne. Yani bu film sinefili arkadaşların haricinde radara giren bir film değildi uzun süre boyunca. Ve ben lisedeyken falan bu film böyle çok ünlendi bir anda. Böyle herkesin radarına girmeye başladı. Ve oradan itibaren de günümüzde herkesin bir şekilde Blade Runner'ı izlediğini düşünüyorum. Ya Ama- da duyduğunu. Ya da duyduğunu. Aynen öyle. Zaten Harrison Ford'u biraz araştıranlar bu neymiş falan diye Blade Runner'a bir bakmaya çalışmıştır. Ki ben izlemeye çalıştıklarında çok sıkıldıklarını düşünüyorum. Nitekim ben ikinciye izliyorum. Sen galiba ilk defa izledin. Şöyle, ilk defa izlemedim ama ilk defa bitirmeyi başardım. Ha, doğru. Öyle diyeyim. Çünkü o kadar karanlık, o kadar... 3 kere falan başladım, Evet. bitiremedim, öyle söyleyeyim. Bu filmde hani konuşacağız diye yan yana oturduk, izledik. İnat ettik. İnat ettik, izledik. O kadar depresif bir anlatım var ki filmde. Yoruyor bayağı ve o hani bu şekilde insanların radarına girdikten sonra da bir şekilde kendini edame Evet. etmiş, tanıtmış ve ikinci filmini bile çektirmeyi Yani başarmış bir ikinci yapım film diyebiliriz. biraz yıllar sonra gelecek ikinci film. Yani bu film battıktan, gişede flop olduktan sonra televizyon, oyun satışları, çünkü oyun DVD'ler. yapmaya falan çok Aynen. müsait bir hikaye. Pop culture'daki ilerleyişiyle o böyle underground, alttan gelişiyle biraz kendine yer buluyor. O nedenle de o satışlardan falan para kazanıp hani kült film
kategorisine girmeyi başarıyor. Zaten yapım o kadar dediğin gibi müsait bir şey ki hani çok fazla animeye, çok fazla sinema filmine, çok fazla böyle bilgisayar oyununa kapı aralıyor. Özellikle Cyberpunk temalı oyunlar olsun ki Cyberpunk 2077'nin bile bazı sokaklarında gezerken Blade Runner'ı andırıyor lan falan diyebiliyorsun. Hani çok etkilediği yapımlar var. Her şeyi etkilemiş. Hı-hı. Yani 2019 bu arada. Evet. 2019'da geçiyor. 2019'un dünyasını 1982'de yani 38-39 yıl öncesinde böyle tahayyül etmiş. Çok distopik Aynen. bir dünya ama daha gelişmiş. Daha fazla gelişmiş. Nereden anlıyoruz? Uçan arabaları falan düşünüyorlar falan. Dış dünyada kolonileşmiş. Bunları hayal ediyor film ve yarattığı evrenle bir sürü benzer bilim kurguya öncülük ediyor. Bilim kurguya öncülük etmiş demişken bu yapıma da öncülük eden bir bilim kurgu yapıtı var. Bir kitap var. Evet, bir kitaptan Philip Dick'ti sanırım değil mi? Philip K. Dick galiba. Evet. Do Androids Dream Electric Ship diye bir romanı var. Bu arada onun yazdığı romanların çok kaliteli romanlar olduğunu söyleyemeyeceğim ama güzel böyle bilim kurgu tarzı işler yazıyor. Yani böyle muhteşem kaliteli işlerden iyi filmler çıkmaz zaten. Mesela The Man in the High Castle var. 4 sezon sürmüştü Prime'da. Çok kötü bir kapanış yapmıştı. Evet ama çok iyi bir başlangıcı vardı. Onu Müthiş kabul bir etmek başlangıcı lazım. var, İlk inanılmaz. sezon çok iyidir o dizide. Yani belki soluksuz bir gün izleyebileceğiniz bir yapım. belki bir gün yaparız. Her sezona bir bölüm. Bak güzel Belki olabilir. neden olmasın. Tavsiye de etmiş olalım. O da onun bir kitabı bu arada. Onun kitabından uyarlama olduğunu gördüm sonunda. Aynen. Ve beni çok şaşırttı. Ben bir uyarlama olduğunu bilmiyordum açıkçası bu yapımın. Uyarlamaymış. Müzikler. Vangelis. Ya Vangelis'i din. Hani 80'lerin elektrik pop müziğinin hani film müziklerinin şeyi böyle Kapısına herkesin çaldığı isim. isimler ama bu filmin yani her şeyini yapmışlar. Bütün müziklerini yapmışlar. Zaten bir Grammy Award adaylığı falan bile var. Evet, bu filmdeki müziklerden büyük ihtimalle son kapanıştaki o dağ yolundaki kapanıştaki Daha bilindik şarkısı diyelim hatta. onunla herhalde olması lazım. O yapmış. Yani böyle baktığın zaman her şey iyi. Yani kötü adamı oynayan oyuncu iyi. Çılgın bilim adamları var 2 tane. Arkada çok herkesin bildiği popüler bir başrol aksiyon oyuncusu var. Güzel kadınlar, femme fatale'ler, aksiyon, fantastik bilim kurgu bir dünya var. Ama sonuç o kadar Tatmin edici olmamış edici mi? döneminde. Bence de değil. Döneminde izlemiş olsaydım da derdim hani Star Wars'u izleyen biri de yani ne izledim dediği bir dünyada o dönem bunu da izleyen ne izledim ben demiş Evet. olabilir. Bir de yani her şey bu dünyada geçiyor ya biraz fazla uçmuşlar Doğru. gibi geliyor. Ama içinde felsefe de barındıran bir yapım. Ya tabii 2019'da geçen distopik bir yapım olarak söz ettik ama konusunu konuşmadık. Senden kısaca bu filmin konusunu alayım. 2019'da öyle bir tahayyül etmişler ki dünyadan çıkmış insanlık ve o kolonileşmeye başlamış ve oralardaki kolonileşme sırasında kullanılacak olan şey insandan daha gelişmiş kopya denilen varlıklar. Yani insan klonlama gibi bir şey yapmış. Yani bir insansı varlıklar yaratmış. Yani robot mu dersin, android mi dersin, nasıl olduğuna dair hiçbir şey anlatmıyor filmde. Ya burada böyle replika olarak söylüyorlar ama hani tabii nasıl yapmışlar, Yani üretmişler. insan fikir kopyaları vermiyor. yapmışlar. Aynen. Ve bunlar insandan daha kuvvetli, ısıya, acıya dayanıklı vesaire. Ve bunlar köle gibi dış hatlarda çalışmışlar. Ancak bunlar dış hatlarda yaptıkları işler esnasında duygu geliştiriyorlar. Ve bu duygular nedeniyle de bir isyan yapıyorlar. İsyanda savaş çıkıyor ve bunların dünyaya girişleri yasaklanıyor. Dünyaya girişleri yasaklanan bu replikalardan 4 tanesi Nexus 6 modeli diye geçiyor. en son bunlar. model. 4 tanesi dünyaya geliyor bir amaç için. Bir polis ekibinde de bir grup var. Bu grup Blade Runner'lar. Blade Runner'lar da keskin nişancı, işte bounty hunter tarzı. Bunları avlayıp yok ediyorlar. Evet. Bunların bir özelliği var. 4 yıl yaşayabiliyorlar. Bunların amacı da kendi yaratıcılarını bulmakmış. Filmin sonunda bunu anlayacağız. Blade Runner'da, Harrison Ford'da bunları tek tek yakalayacak. En sonunda da son adamla böyle felsefik bir konuşmaya geçirecek ve işte film sona bağlanacak aslında. 4 sene ömürleri var dedin. 4 sene ömürleri de işte o isyandan sonra ömür sınırlaması koymuşlar buna o duygu geliştirdikleri için. O yüzden böyle daha fazla tehlike çıkmasın diye bir böyle güvenlik önlemi almışlar diyebiliriz. Daha fazla yaşamalarını engelleyen hızlı bir yaşlanma Aynen. var. Yani 4 yıl yaşıyor. Ama 4 yıl yaşadıklarını tam olarak bilmiyorlar. Yani Aynen. şöyle bunların kafalarına şeyler yerleştirilmiş. Normal insan anıları Sahte gibi anılar. hatıralar. Sahte hatıralar. Bunu gerçek zannettikleri hatıralarla besliyorlar. Filmde hatta Rachel karakteri Sean isimli bir hanımefendi canlandırıyor kendisinden. Sean Young. Aynen, Sean Young. Ve o
karakter işte Katy Perry'e benzettiğimiz. Benzettiğimiz. Kendisinin replika olduğunu farkında Evet, değil. bir deney yapıyor çünkü. Modeli geliştiren o dediğimiz çılgın bilim adamımız bir deney yapıyorum ben diyor Aynen. bununla. Hani bu bilmeyecek, bakalım ne olacak falan deneyi. Bunun sonucunda da zaten pek çok olay gelişmeye başlıyor. Filmin ana konusuna giriyoruz. Aksiyon bile diyemeyeceğim. Garip sahneler izliyoruz. Pek çok değişik yere giriyoruz. Ya, Pek çok cyberpunk ortama girip çıkıyoruz. Çok garip şeyler izliyoruz. Çok uğraşılmış. Aynen. Yani o polis arabaları, o otobüsler, o taksiler, evler, evlerin içi, İnanılmaz bir yemek emek var. yenilen yerler, işte Çin mahallesi, Arap mahallesi, bir de dil uydurmuşlar. Aynen. Hafif böyle bir dil uydurma. Lingo var mesela. Aynen. Sokak dili gelişmiş böyle. Onu konuşuyorlar. Bir 4-5 dilin birleşiminden oluşmuş. Hani çok büyük emek, çok büyük uğraşı. Markalardan da bu arada reklamlar alınmış. Var. Coca-Cola gibi, Atari gibi, Aynen. Kodak herhalde tam emin Aynen, olmamakla aynen. birlikte. Yani bir sürü markadan da reklam alınmış. Filmin içine yerleştirmişler onları. Çünkü yani bu kadar para için Aynen. birilerinin sponsor olması lazım. Ama böyle Vangelis'in o uyuz müziği hani o uyuz müziği eşliğinde uyuz gibi giden sahneler yani böyle yavaş yavaş. Yani filmin başlangıcını izlediğinizde böyle bir sorgu sahnesiyle başlıyor. Aynen. Ya sorgu da değilmiş o, mesela bir testmiş, bir psikolojik test. O psikolojik testte karşındakine sorular soruyorsun. Onun insan olup olmadığını anlamaya yarayan bir testmiş. Ya onunla nasıl anlıyorlar anlamadım bu arada. Yani Aynen. saçma Hiçbir sapan açıklaması sorular, yok. hiçbir Aynen. açıklaması olmayan bir şey. Orada anlıyor böyle üstatlar hemen onu. Öyle başlıyor. Sonra orada adam karşısındaki test yapan adamı öldürüp kaçıyor. Aynen. Ne diyorsun ki tamam hızlanacak herhalde. Yok. Böyle uyuz Yok. gibi gidiyor. Neydi o yönetmen? J.J. Abrams. J.J. Abrams'ın ışık şeyini de nereden aldığını öğrenmiş olduk. Aynen buradan ya %100 Işıklar buradan. patlıyor, Her yerden gözümüze ışıklar giriyor. fışkırıyor. Lens flare'ler fışkırıyor. Peki bu çılgın bilim adamına gitmek için kullandıkları bir böyle daha az yetenekli bir bilim adamı var. Yani projede katkısı olan da ama Satranç. satranç oyunundan hani gidiyorlar ya böyle. Aha. Onun evi nasıl bir şey? Garip kukla evi mi desem, Oyuncaklar. tiyatro bir şey mi desem, adam şey gibi ya, Bioshock oyununda böyle işte Bioshock ya da Dishonored'da böyle yarı mekanik robotlar bilmem neler var, onun gibi şeyler yapıyor böyle, bak mesela oraya da belki ilham kaynağı olmuş olabilir, bilmiyorum. Garip bir evi var, oradan çıkıyorlar gidiyorlar falan, bütün çözümü sağlayabilecek bilim adamını ex ediyorlar yani. Yani diyor ki zaten çözüm yok diyor bilim Yok, adamı. Yani aynen. başta sizi öyle yaptığımız için Yok hani, siz kurtaramazsınız yani diyor yani. sizi çözebileceğimiz bir şey yok deyince o da varoluşsal bir sahne görüyoruz. Yaratıcısını Aynen. öpüyor sonra da öldürüyor. Aynen. Burada Oberyn Martell'e de selam çakan bir sahne. Aynen. Hani orada da güzel bir gönderme alsana. Hadi bakalım. Felsefe var filmin içinde. Çünkü çok felsefenin temel sorularını hemen böyle Harrison Ford'un düşüncelerinde duyabiliyorsun. İşte herkesin merak ettiği iki soru var. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu felsefenin temel sorusu Varoluşsal zaten. sancılar. Hani Aynen. felsefenin temel iki sorusuna başlıyoruz. Zaten onu anlıyoruz. Hani herkesin bir varoluşsal sancısı var. Bu 4 kişi isyancı ve işte dünyaya gelip terör eylemleri estirmek için gelmemişler. Asıl amaçları şeymiş. Ömürlerini uzatmak. Ömürlerini uzatabilip uzatamadıklarını görmek istiyorlar. Evet. Çünkü 4 kişi de birbirini seven aşıklar. Aynen. Yani 4'ü de öyle olduğu için hayatı yaşamak istiyorlar daha çok. Olay o ve tıkandıkları yerde de işte Blade Runner amaçsızca onları temizliyor falan Evet, böyle eski ama işini yapıyor. sürekli kafasındaki Üzgün. düşünceleri dinliyoruz onu. Sürekli dinliyoruz. Sürekli sorguluyor ve bu sorguları da aslında izleyenlerin birleştirmesini bekliyor yönetmen ki yani Ve vermiyor kendini açığa sürekli. asla vermiyor. Filmin sonunda da zaten Rachel'ı alıp gidiyorlar. Rachel özel birisi. O da işte ömrü uzun olanlardan Evet, falan Rachel diyor. deney dediğinde Rachel'ın 4 yıllık değil sonsuz ömürlü Aynen. bir kopya olduğunu yani. Öğreniyoruz. Yani bunun sonunda da diyorsun ki ya acaba Harrison Ford'da mı, Deckard'da mı replika Çünkü diyor. Gaff mesela eve gelmiş öldürmek için Rachel'ı ama öldürmüyor. Diyor ki zaten 4 yıl Yaşamayacak yaşayacak. ki, aynen. Yani Harrison Ford'la birlikte gidecekler büyük ihtimalle. Hani gitsinler, ne kadar yaşayacaksa yaşasınlar, zaten bitecek yani Aynen. diye düşünüp öldürmüyor. Aynen. Ve sonunda diyor ki dönüyor. Zaten yaşamayacak olması çok kötü Aynen. ama hangimiz yaşıyor ki? Ha, mesela orada mesela insanların yakalamasını bekliyor. Ben mesela orada dedim bugünlerde zaten kimin yaşadığını biliyoruz ki. Yani hangimiz yaşıyor ki? Kim yani orada da aslında söylemesi gereken şeyi söylüyor. Bu şey sahnesi, final dövüşü sahnesi. Yani biraz haddinden fazla uzun. Ve çok manasız sahneler çiziyor. Evet, yani orada da üstün varlık. İnsana üstün gelen bir varlık görüntüsü çiziyor. Android olan replikalar. Replikamız. Hırslı, sevdiği kadını öldürdü çünkü Harrison Ford. Arkadaşlarını da öldürdü.
böyle onu öldürecek gibi geliyor ama böyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Tam böyle öleceği bir an var. Hani bakıyor aslında. Aynen. Elleri kayıyor, düşecek zaten. Aha. Orada tutuyor elinden. Yanına koyuyor. Bir şeyler anlatıyor ona. Hani bizim amacımız yaşamak diye anlatıyor Aynen. böyle o Aynen. felsefik cümlelerin içinde. Zaten elinde de güvercin var. Beyaz Nereden güvercin. buldum Beyaz güvercini uçuruyor havaya. Sonra da kendi kendine ölüyor adam. Yani Harrison Ford da böyle şaşırıyor falan. Sonra Moğollar çıkıyor sahneye. Sonra Harrison Ford kendine geliyor. Diyor ki lan diyor Rachel diyor ben aşık oldum diyor replikaya. Bunların hepsini hallettik de diyor. Ben kendi replikamı kurtarayım diyor. Geri dönüyor. Aynen. Geri döndüğünde işte bakıyor Rachel öldü zannediyor. Aynen. Öldürüldü zannediyor. Uyanıyor. Öldürmemiş. Bakıyor ama gelmiş Gef işte. Kapıya Neyse. bırakmıştı Bırakmış o işaretlerinden. şeyini, origamisini. Origamisi. Sonra bunlar böyle kuzeye gidiyorlar böyle dağ yoluna. Bu arada filmin aydınlıkta çekilen tek sahneleri Tek bunlar. sahnesi ya. Yani Zaten bütün film karanlıkta geçiyor. filmin birkaç versiyonu var anladığım kadarıyla. Biz normal versiyonunu izlemişiz. Normal versiyonda bu dağ sahnesi varmış. Director's Cut'ta dağ sahnesini atmış adam. Muhtemelen böyle insanlar rahatlasın istemiş yapım firması ve o dağ sahnesini eklemişler sonuna Harrison Ford'un konuşmasında. Bir versiyonunda hiç yok. Harrison Ford biniyor asansöre, basıyor tuşa, kapı kapanıyor, film bitiyor. Ben mesela o versiyonunu hatırlıyorum ben. Ben Director's Cut Ben izlemişim o hiçbir zaman. zaman sonuna kadar gelemedim. Şimdi Bir versiyonunda o sonda hani Harrison Ford'un konuşması var ya işte o özelliği de bilmem neydi. O hiç yok. Sadece dağ sahnesi var gidiyorlar falan böyle. Hani çok ilginç finalleri var bu filmin. Ne yapacağını şaşırmış biraz Aynen. Ridley Scott. Yani tamam biraz felsefe yapalım ve o işin içine girelim demişler ve fena da olmamış. Ama bir film çok uyuz gibi gidiyor. Çok. Yani böyle ilk bir saati atlatamazsanız bu filmi o gün geri dönmezsiniz diye Ben düşünüyorum. şu anda bile 2 kere gözüm kapandı. Yani böyle kendime geldim tekrar geri. Vangelis'in müzikleri uyutuyor zaten. Ya işte o dönem oymuş yani ne bileyim yani bugün Ya değil olsa abi değil ya. O Ne bileyim. 82'de bir sürü film var, var ya. da ne bileyim ben başka bir müzik seçemediniz mi yani? Ne Ya bileyim seçebilirler. abi. Vangelis hızlı müzikler de yapabilir yani. Çok yavaş. Biraz hızlandır dememiş. Yani çok yavaş. Yani onlar da filme baktı herhalde bu uyuz gibi gidiyor biz de bir şey yapalım dediler. Öyle Burada eksikliği var diye bence. gidiyor. Herkes çok iyi böyle. Adam Alien'ı çekmiş. Success olabilecek işler bilmem neler. Evet başarmış da gelmiş. aynen, Alien sahnesi var falan böyle. O filmin içine Gönderme de de katmış var. kendi göndermesini. Bu yapımda eksikliği var ya. Abi bazı şeyler sik gibi diyen adam eksikliği var bu yapımda bence yani. O yüzden batmış film döneminde. Prodüksiyon şirketi çok karışabilmiş mi? Karıştıysa da kötüye mi götürmüş? Evet. Onu bilmiyorum. Ama nasıl diyeyim? Film noir oluyor. Evet. Ama olamıyor da hani Spider Noir'ı izlediyseniz belki yani daha iyi yapılmış yerleri var. Daha iyi yapılmış versiyonları var. Ben bu film ne bir film noir ne tam bir macera, tam bir aksiyon, felsefik düşünce aşılamaya çalışan bir sanat filmi. Hepsinin bir karması. Yani özünde de diyebileceğim gibi en başta da söylediğim gibi aslında o felsefik anlatımı, kendi içinde çelişmeleri, karakterlerin çelişmeleri, Rachel'ın çelişkisi. Hani onun içinden çekmeler. Onu içinde böyle cımbızlarla yakalarsanız çok güzel bir felsefik anlatım İşte elde kült edebilirsiniz. Filme de böyle oluşuyor zaten. Böyle varmış. Zaten o birbirine insanlar anlatan abi bak şurada şöyle bir sahne var. Bak çok iyi. şunu anlatıyor. Bunu söylüyor. Bak aslında bu onun arkasında bu felsefik düşünce var. Anlata bu abi kült olmuş ve bir noktadan sonra da zaten patlamış. O yüzden bıçak sırtı çevirisi bence çok daha güzel bir çeviri. Yani Blade Runner abi tetikçi de koysaydınız anasını satayım filmin adını. Yani tetikçilik anlatmıyor ki film. Aynen öyle. Tetikçilik anlatmıyor. Bir tetikçinin yaşadığı maceranın içindeki kötü adamların varoluşsal acılarını dışa vurumunu yansıtıyor. Aynı zamanda empatiyle beraber bir filmin içinde verdiği bir sürü sinyal. Mesela diyor ki replikalarla uğraşmışlar ama hepsinde bir fotoğraf takıntısı var. Her yerde fotoğraflar var. Evet. Adamın evine gidiyorsun. Bütün hikayeler Piyanosunun üstüne fotoğraflarla dolu. ve çok uyduruk fotoğraflar. Çok kötü o garip fotoğraflar. Sanki 1800'lerde çekmişler falan. Zaten kadın da böyle dikkat ediyor. Bir garipsiyor o fotoğrafları. Kendini bazısına benzetmeye çalışıyor Saçını falan. açıyor. Saçını başını düzeltiyor. Piyanoda çalıyor. Ezberden biliyor çaldığı şeyi ve bir Çalıyor, anda ben piyano çaldığını duydum. diyor. O da onun anısı zaten. Hani- İşte Do the Android's Dream Electric Sheep. Evet, İşte yani. mesela Roll the Credits. Daha iyi anlatmış bıçak sırtı çevirisi. Kim yaptıysa tebrik ediyorum. Kim uyarladıysa bu yerelleştirme muhabbetini Yani- çok güzel düşünmüş bence. Film içinde çok ufak ufak şeyler var mesela. Aynen. Az önce söylediğin şey rüya sahnesi. Daryl Hannah kendini böyle düşkün bir kadın gibi tanıtıp çocuk adam diyebileceğimiz bir bilim adamının evine giriyor. Asıl amaçları diğer büyük bilim adamına ulaşabilmek.
O mesela böyle yaşlı görünüyor ama diyor ki ben daha 25 yaşındayım ama bir hastalığım var. Evet. O hastalıktan dolayı ben diyor bu dünyayı terk edemedim, geçemedim sağlık testlerini. Ama mesela büyük bir adam gibi görünürken aslında çocuklaşmış ve her tarafı oyuncaklarla doldurmuş. Hiç arkadaşı olmamış. Hani böyle aralarda küçük hikayelerle çok iyi böyle bezemişler. Orada mesela Roy Batty, orada da çok güzel bir cümle var. Şey diyor, yapılarımız farklı ama problemlerimiz aynı. Evet. İkimiz de fazla gitmeyeceğiz, fazla Aynen. yaşamayacağız diyor. Tersten bir Benjamin Button gibi Aynen. hikaye. Orada mesela bir yerde böyle çok güzel bir tirad atıyor. İşte hiç kimsenin görmediği şeyleri gördüm. İşte uzayda yanan gemiler. son. Orada mesela uzayda yanan gemiler vardı. Mesela orada uzaylılarla mı savaştılar yoksa kendi aralarındaki savaştan mı bahsediyor? Çünkü Orion'dan İsyan bahsediyor. Savaşı'ndan bahsediyor Ve olabilir. Orion aynı zamanda Master of Orion diye bir oyun var. Oraya da bir Orion'a ulaşmak, Orion'u ele geçirmek, mesela Orion'un hakimi kalmak mevzusuyla ilgili bir oyun. Şu an minicik böyle yakalayabileceğiniz çok fazla şey var bu filmde. Evet, çok. O yüzden ama sıkılsanız da, apırsanız da, köpürseniz de bence size katacak çok şeyi olan bir film diyebilirim. Evet yani gömdük. Niye Aynen. gömdük? Blockbuster bir film Aynen. olamamış. Sürükleyici ve heyecanlı bir film de değil. Aynen. Ama oturup böyle sıkıcı bir kitabı okurken alacağınız o acıyla elde edeceğiniz bilgiyi ve zevki elde etmek için bu filmi de izleyip üzerine düşünüp sohbet edebilirsiniz. Üzerine okumalar yapabilirsiniz. Devamını izleyebilirsiniz. Evet. Ben de tavsiye ediyorum. İzlenmeden geçilmemesi gereken. Evet. İşte zaten kült film diye buna diyorlar yani zaten. Ya işte puan verilecek filmler değil bunlar. Ya bunları izleyeceksin. Ha bu bunu anlatıyormuş lan diyeceksin ve okey deyip ya alacağını alacaksın ya oradan başka bir yere sekeceksin. Seni başka eğlendirmek istemiyor Aynen. bu film. Yani sana bir ufuk açmaya çalışan filmlerden bu. Aynen öyle. Evet, bence bol bol konuştuk. İyi de değerlendirdik. Ekleyecek bir şeylerin varsa alayım. Ve çok farklı sahneler de var. Mesela o gece kulübü sahnesi, yılanlı dans. O bir dedektiflik yapıyor işte. Puldan yılan olduğunu, Evet. yılandan yılanlı dansa, dansçının işte replikalardan biri olduğunu, yakalanan adamın onun sevgilisi olduğunu o fotoğraftaki Aynen. bir pikselden görüyor. Mesela orada AI göndermesi var. Aynen. Gelişmiş bilgisayarların AI'ın ilk versiyonlarını görebildiğin anlar var. Konuşarak yaptırıyor. Evet. Şuraya geç, bunu döndür falan. Ya o dönemde olmayan şeyler bunlar. Tabii olmayan, sadece fikir olarak var olabilecek Evet. şeyleri izliyoruz o günün teknolojisiyle. Böyle değişik şeyler var içeride. Küçük küçük mesela göz sahnesi, gözün kopyalıyor. Gözü kopyalama. Ya gelecek tahayyülünde çok ilginç şeyler var. Ya göz kopyalama, mesela bunları günümüzde biraz böyle karıştırırsanız testleri, çalışmaları, ön hazırlıkları yapılan Yani şeyler bunlar şu an. yapılması şu an hala mümkün Aynen. olmayan şeylerin ya da bizim bilgimiz dahilinde Aynen. yapılması mümkün olmayan şeylerin gerçekleştiği bir Tahminlerim dünyadan var. Aynen. bahsediyor. Her sahnede de güzel böyle göndermelerle bunu yapmayı başarıyor. Yılanı yapan adam Mısırlı biri. Aynen. O sokağa girdiğinde orası böyle Arap mahallesi. Arapçaya benzer Aynen. böyle şarkılar çalıyor. Enteresan bir iş. Yani çok uğraşılmış bir iş. Ya çok detay, çok uğraşılmış bir iş. Ciddi bir emek söz konusu. Ama neden de büyük perdede battığını da anlayabiliyorsun. Eğlenmek yani. isteyerek geldiyseniz dersiniz rezalet bu film. Aynen. Yani ben ne izledim? Aynen. Ne anlattı bu saçmalık bana? Aynen. Çünkü o gözle bakalım şimdi. O gözle yorumlayayım bir de. İçerideki tek mantıklı adamın Harrison Ford olduğu. Harrison Ford'un bir freak show'un içine düştüğü ve freak show her yer freak show. Aynen. Her ev kendi içinde ayrı bir freak show. Her mahalle, her sokak, her sahne Aynen. ayrı bir freak show. Herkes deli. Bir tımarhane cümbüşü içinde tek bir mantıklı adamın oradan oraya koşturup bir şeyler yaşamaya çalıştığı bir film dersin. Ne izliyorum ben dersin ve bu çok ağır aksak Aynen. müziklerle işliyor. Bunu böyle baktığın zaman da rezalet bir film. Aynen. Ama işte dibine indiğinde de pek çok, demin de dediğimiz gibi pek çok şey yakaladığınız bir film diyerek ben kendi açımdan Blade Runner'ı, yani Bıçak Sırtı'nı kapatıyorum. O halde arkadaşlar, buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve belki de katıl butonundan bize destek olmak isterseniz yorumlarda sizin bu film hakkında düşüncelerinizi almak isteriz. Bizden görüp dinlediyseniz lütfen izleyip gelip fikrinizi, anlık görüşünüzü bu videonun altına yazın isteriz. Ve aynı zamanda da daha fazla izlememizi istediğiniz kült filmler veya merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda tavsiyelerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.